Sabah sabah Topkapı Sarayı'na geldim. Bugün Topkapı Sarayı'nın geneli ve aynı zamanda haremi ziyaret edeceğiz. Grubumuzla beraber. Çok merak ettiğiniz bir konu vardı. Birkaç gündür gündemde olan, ben de onunla alakalı bir YouTube videosu yaptım biliyorsunuz. 3. Murat Has Odası'nın Çinlilerin delinmesi, delinmemesi meselesi. Delen adamı bulduk biliyorsunuz. Mimar Sinan delmişti. Ama işin arka planı hakkında da uzun bir video yapılmıştı. İzlemeyenler YouTube kanalından videoyu izleyebilirler. Ben bugün grubumla beraber haremin kapısında size bizzat tamir edilmiş, daha doğrusu restore edilmek için çıkarılan demir tekrar yerine kondu. Bütün detayları en tazeliği aktarmaya çalışacağım. Halbuki kimse matkapla duvarı, çiniyi delmedi. Orada demir çubuklar vardı. Mimar Sinan'ın odayı yaparken koyduğu. Bu demir çubuklardan biri zaten 1930'larda sökülmüş. Biri de geçen hafta saray yetkilileri bakım yapmak için çıkardılar. Bakımdan sonra yerine sokacaklardı. İşte o arada fotoğraf çekilip yayılınca iş ayyuka çıktı. Saray yetkilileriyle konuştum. Talha Bey, biz o bakım için çıkardığımız sürgü demirini tekrar yerine taktık dediler. Ben daha görmedim. Şimdi hep beraber gideceğiz. Sürgü demiri yerine takılmış mı takılmamış mı hep birlikte göreceğiz. Hadi buyurun. Şimdi Topkapı Sarayı'nda haremdeyiz. Valide Sultan dairesinden artık padişah has odalarına doğru yürüyeceğiz. Bakın şurada çok süslü bir kapı var, görüyor musunuz? Üzeri tamamen sedef kakmalı bir kapı. Kahverengilerin hepsi kaplumbağa kabuğu. Üzerinde muhteşem altın kaplamalı sürgüleri var. Bunun dışında mat beyazlar fil dişi. Aynı kapıdan bakın burada da var. Görüyorsunuz. Aynı kapıdan burada da görmekteyiz. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle gelin. Bakın aynısından burada da var. Ben dokunmaya korkuyorum, o kadar kıymetli. Niye anlatıyorum bu kapıları? Bu kapıların birebir aynısından 3. Murat'ın has odasında da vardı. O kapı kanatlarına ne oldu? Onları merak ediyoruz. Onları görmek istiyoruz. Şöyle ilerleyelim. Çok güzel Çinli ama 17. yüzyıl Çinleriyle kaplı bir birim. Bakın bahsettiğim olay bu. Şimdi bakın şu an biz Valide Sultan dairesiyle has odanın arasındayız. Yani erkeklerle kadınlar dünyasının kesiştiği nokta bu küçücük kısacık koridorda bile tam 4 tane kapı var bakın. 4 kapı. Haremde kuraldır. Bir kapı kapatılmadan öbür kapı açılmaz. Birazdan o meşhur hani Çin'i matkapla deldiler mi delmediler mi konusundaki kapıyı göreceğiz. Ama asıl konuşulacak konu şu. Tamam, kapının kenar sövelerindeki delik milleti bu kadar meşgul ettiyse kapının kanatları nerede? 1933'ten beri o kapının kanatları yok. Depoda mı duruyor? Allah korusun biri içme etti. Bilmiyoruz. Ama o kapının 1930'da çekilmiş fotoğrafı var. Topkapı Sarayı rehberi hazırlanmış 33'te. O rehberde kapıyı çekmişler. Kanatlar aynen bu şekilde yapılmıştı. Gördüğünüz bütün parlak beyazlar sedef. Bak parmağımla dokunmaya korkuyorum ve dokunmadan anlatıyorum. Şu mat beyazların hepsi fil dişi. Şu kahverengilerin hepsi kaplumbağa kabuğu. Osmanlı'da buna bağ denirdi. Kaplumbağa kabuğu. Ve incecik mükemmel abonoz çıtalarıyla tezyin edilmiş mükemmel bir dolap kapağı bu. Bir de bunun boydan boya olanı düşün. Şu gördüğünüz alacalı kaplamaların hepsi kaplumbağa kabuğu. Şunların tamamı kaplumbağa kabuğu. Yani o kapı bunun birebir aynısıydı. Büyük boy kapı kanatlarıydı. İşte onlara ne oldu? Birazdan 3. Murat'ın has odasına gittiğimizde olmayan kanatların yerini gösterip işte o kapılar böyleydi diyeceğim. Hangi kapılar nasıl olduğunu bundan anlamış olun diye gösteriyorum. Hadi buyurun. Burası da artık padişah hamamı. Padişahın hamamı burası. Has odası burasıydı. Has odaları konuşacağız. Yani kendi has odasından çıkıp çok 3-5 adımla hamamına geliyordu. Burada suyunu dökünüyordu. Kesesini belki yaptırıyordu. Genelde kese yaptırma, masaj yaptırma gibi
Özel durumlarda kafesin arkasında bu iş yapılıyordu. Bir suikaste uğrama durumu olmasın diye. Bir taraftan girelim, öbür taraftan çıkalım. Şimdi has odalara doğru geçiyoruz. Bakanlar devam etsinler. Biz bakanlar şöyle çıkıyoruz. Hep sağdan gidelim. Sağdan girelim, sağdan çıkalım. Şimdi biz sizi bekliyoruz. Hamama bakın. Şimdi hünkâr sofasına geliyoruz. Burası. Evet. Bakın burası hünkâr sofası. Hünkâr sofası nedir? Padişahın bir takım toplu görüşmeleri yaptığı yerdir. Bayramlaşma törenlerinin yapıldığı yerdir. Padişah Ramazan bayramı, Kurban bayramı sabahleyin sabah namazını Topkapı Sarayı içindeki mescitte eda eder. Ama bayram namazına genellikle Ayasofya Camii'ne gider. Ya da İstanbul'un bir başka Selahattin Camisi'ne. Camiden bayram namazından gelir ve buraya oturur. İşte Ramazan bayramı 3 gün, Kurban bayramı 4 gün boyunca burada oturduğu yerde padişah misafir ağırlar. Önce eşleri ve çocukları gelir. Onlarla belki yarım saat, bir saat hasbihaller edilir, hediyeleşilir. Sonra arkasından Enderun talebeleri gelir. Enderunlar onun çocukları sayılır. Onlarla görüşülür. Arkasından saray yetkilileri gelir. Zülüfler ayrı, Karaağalar ayrı, Divan-ı Hümayun üyeleri ayrı. Adım adım bunlarla görüşülür. Daha sonra bu kez şehirden insan toplulukları gelir. Şehir dışı taşra teşkilatlarından yetkililer gelir. Yani padişah burada bayram boyunca çakılı kalır ve insanlarla görüşür, konuşur. Onun için burası padişahın bir noktada misafir ağırlama, görüşme yeriydi. Tabii ki bu şatafat, bu süs, baroklar, ampirler son döneme ait. Şu pandantiflerdeki altın kaplama kalem işleri 16. yüzyıldan kalma. Kanuni Sultan Süleyman ve sonrası o dönem. Osmanlı son dönemde burada müzik de çalınmaya başlanmıştı. Yani Avrupa'yı enstrümanlar, piyano gibi onlar şu arkadaki odanın içerisinde bulunuyor. Müzik odası deniliyor oraya ve o müzik odasının içinde yer almakta idi. Şimdi bakın sizinle birkaç saattir haremi geziyoruz. Harem dediğimiz yerde 4 çeşit kadın olduğunu söyledik. Padişahın annesi, Valide Sultan, padişahın eşleri, kalfa ve ustalar ve cariyeler dediğimiz bekar genç kızlar. Bu 4 gruptan sonra ve bunların kaldıkları yerler. Leslie Pierce diye İngiliz bir tarihçi kadın 11 sene Topkapı Sarayı'nda kaldı ve Topkapı Sarayı El Yazmaları Kütüphanesi'nde Enderun Mescidi eski çalıştı. Harem-i Hümayun diye bir kitap yazdı. Kitabında diyor ki Topkapı Sarayı'nda hani yok işte padişah keyfine göre kadınları çağırıyor, kızları diziyorlar. Yok bakıyor, beğeniyor, alıyor falan. Kadın diyor ki padişahın diyor haremin birçok yerine giremediğinin delili haremin plan şemasıdır diyor. Çünkü padişah en son az önce gördüğümüz hemen şu duvarın arkasındaki hamamına kadar gidebilirdi. Hamamdan sonrasını göremezdi. Hamamdan sonra gördüğünüz annesiyle arasında bir koridor var. Koridorda kaç tane kapı saydık? Tam 4 tane kapı var. Haremde kural var demiştim. Bir kapı kapanmadan öbür kapı açılmaz. Yani sen bir yerden bir yere gidiyorsun, bu kapıyı açtın mı? Öbür kapıyı açacaksan bu kapıyı kapatacaksın. Ondan sonra öbürü, sonra öbürü. Hep arka taraf kapatılarak ilerlenir. O da mahrem bir alan olduğu için. 4 kapıyı da açıp buradan bakıp orayı göremezsiniz. Böyle bir durum söz konusu olmaz. Has odalar dediğimiz odalar var. Ne demek bunlar? Padişahların hususi odaları. Bakın Fatih Sultan Mehmet bu Topkapı Sarayı'nda ilk kalan padişah değil mi? Son kalan padişah kim? 2. Mahmut. Fatih ile 2. Mahmut arasındaki padişahların tamamı toplamda 6 tane odada kalmışlar. Toplamda. Fatih, oğlu 2. Bayezid, onun oğlu Yavuz Sultan Selim, onun oğlu Kanuni ve onun oğlu 2. Selim. Bu 5 padişah bugün Hırkayı Saadet Dairesi dediğimiz yerdeki has odada kalmış. 2. Selim'in oğlu 3. Murat, şimdi sizi sokacağım, hatta buradan da gözüküyor. 3. Murat has odasında kalmış. Onun
torunu 1. Ahmet onun yanına bir oda daha yaptırmış. Daha sonra gelen 3. Ahmet bir oda daha yaptırmış. 1. Abdülhamit biz bu koridordan gelirken hemen şu duvarın arkası bir oda daha yaptırmış. Bir de 3. Selim bir oda yaptırmış. Onun arkasında çok güzel Gülhane Parkı'na bakan bir köşk var. 3. Osman Köşkü. Köşkün dış restorasyonu geçen hafta bitti. Ben onun Gülhane'den videosunu yaptım. YouTube'a daha yeni 2 gün önce yükledim. YouTube'da onun linki var. Görmek isterseniz hemen linkini de ben buraya bırakayım. Buradan görürsünüz. 3. Osman'ın yaptığı en son has oda. Aslında odayı yapan 1. Mahmut da kardeşi onun odasına bir noktada konmuş. Padişahların kaldıkları has odalar. Bunları ziyaret edeceğiz. İlk 5 padişahtan sonra ilk kez yeni bir has oda yaptıran kim dedik? 3. Murat dedik. Odayı yapan kişi kim? Mimar Sinan. Şimdi bugünkü ziyaretimiz çok önemli. Niye? Dün değil evvel gün, yani 2 gün önce Türkiye'de büyük medya kuruluşlarının basın bültenlerine bir haber düştü. Topkapı Sarayı'nın paha biçilmez 16. yüzyıl İznik çinilerini matkapla delmişler diye. Tabii bu haber aslında bir hafta kadar önce bir şey olarak çıktı. Burada gezen turistlerden biri orada bir delik görmüş kapıda. Çin'deki deliğin fotoğrafını çekmiş bizim kendi insanlarımız. Sosyal medyada bu yayıldı. Bana da sordular. Talha abi bu delik neyin nesidir diye. Her gün öyle sorular geliyor. Ama sonra art niyetliler o haberi aldılar. Matkapla delmişler diye. Niyetleri Bağcı'yı dövmek. Niyetleri Topkapı Sarayı'nın idaresinin üzerinden daha üst yetkililere vurmak. Halbuki kimse matkapla duvarı, çiniyi delmedi. Orada demir çubuklar vardı. Mimar Sinan'ın odayı yaparken koyduğu. Bu demir çubuklardan biri zaten 1930'larda sökülmüş. Biri de geçen hafta saray yetkilileri bakım yapmak için çıkardılar. Bakımdan sonra yerine sokacaklardı. İşte o arada fotoğraf çekilip yayılınca iş ayyuka çıktı. Saray yetkilileriyle konuştum. Talha Bey biz o bakım için çıkardığımız sürgü demirini tekrar yerine taktık dediler. Ben daha görmedim. Şimdi hep beraber gideceğiz. Sürgü demiri yerine takılmış mı takılmamış mı hep birlikte göreceğiz. Hadi buyurun. Şimdi ne görüyoruz? Şu Çinli bölüm Şehzade Dairesi. Şu taş tuğla alaşımlı bölüm üstü kubbeli, kubbenin kenarı bacalı bölüm. 3. Murat'ın has odası burası. Yapan Mimar Sinan. Bu odanın altında tamamen kesme taştan kemerli bir birim var. Altında havuz var. Burası da 3. Murat'ın has odası. 3. Murat'ın has odasının havuz kısmı, su basman katı yani. Yani bir ev yapıyor padişah Mimar Sinan. Evin altına havuz yapıyor. Havuzlu bir ev. O havuzun suyu bakın iç kısmında gezilebiliyor. Gayreleri var. Ve oradan buradaki kayıkhaneye bağlanıyor. Ve kayıkhanede Şimşirlik denilen bahçeye bağlanıyor. O da 3. Osman'ın taşlığıyla Gülhane'ye bağlanıyor. Yani müthiş bir tasarım var burada. Şimdi bakın bu demir meselesini daha iyi anlamak için 3. Murat'ın has odasındayız. Bakın burada bir tane şurada mıh var. Aslında burada da bir tane mıh varmış. Sonradan o kapatılmış. Bakın buraya bakalım. Şu gördüğünüz yere burada bir tane mıh var. Burada bir tane mıh var. Burada kapı var. Şu an yok bu kapı. O süslü kapı buradan böyle kapatılıyor. Kapı kapatıldıktan sonra içeride olan kişi bakın şurada görüyorsunuz değil mi? Şu demiri görüyorsunuz. Bu demir bu kapının üzerinde burada yuvarlak bir delik var. Ona kapatılarak bu kapının içeriden yani dışarıdan açılmasını engelliyordu. Aynı şekilde bu demirin aynısından bir tane de burada vardı. O demir de kaldırılıp yani kapattık ya kapıyı şu an içerideyiz. Buraya takılıyordu. Yani dışarıdan biri istediği kadar vursun, kütükle yapsın bu kapıyı açamıyordu. Aynı şekilde Enderunlardan 2 talebe girdi ya içeri. Padişah yatıyor burada. Başında bekliyor. Kapı kapatıldığında bir kez dışarıda olan, bakın dışarı çıktım şu an. Dışarıda olan görevliler bu kez bir tanesi alıyordu bu demiri, kaldırıyordu. Ben şimdi kaldırmayayım, bunlar tarihi eserler. Kaldırıyordu ve kapının bu kez dış tarafındaki deliğe tık takıyordu. Buradaki demiri alıyordu. Bakın bu demir 1930'larda sökülmüş. Herhalde depolanmış. Kaldırıyordu, buraya takıyordu. Yani bu kapıya, şu ortadaki kapıya buradan 2 demir, buradan da 2 demir takılıyordu ve içeriden dışarı ya dışarıdan içeri kapıyı kimse açamıyor.
İşte bu gördüğünüz demirler mızlara bağlı ve duvara çakılı olarak bu şekilde yapılmıştı. Mimar Sinan döneminde buraya konuldu ve 3. Murat'ı koruma amaçlıydı. Diyeceksin de padişah burada uyurken başında mı bekliyorlardı? Evet. Olur ya, pencereden bir atlar girer, tırmanır girer. Padişahın canına kasteder. Onun için ayak ucunda duruyorlardı. Hani birilerinin anlattığı gibi padişahlar bizim kendi evlilik hayatlarımızda olduğu gibi hanımlarıyla uzun süreli gecelemezlerdi. Ve bu kağılarda, bu demir sürgülerde bu işe yarar, kapıyı bu şekilde kilitlerdi. Şimdi şu 3. Murat'ın odasındaki demirin birebir aynı fonksiyonla kullanıldığı bir kapı gördüm. Şimdi size o kapıyı anlatacağım. Bakın burası padişahın annesinin dairesi. Yani Valide Sultan taşlığı burası. Valide Sultan'ın odasının kapısı burada. O karşı kapıda padişahın has odasına gidiyor. Burada padişah at sırtında, bakın şöyle. Padişah burada at yolundan geliyordu. Geldiğinde buradan Adalet Kulesi'ne doğru gidiyordu. Ya da arabalar kapısından birinin avlusuna çıkıyordu. Ya da oradan gelip buradan has odasına giriyordu at sırtında. Bu kapıyı kullanıyordu. Padişah buradan geçti. Akşam oldu. Artık hava karardı. Birçok oda kilitlenir. Çünkü bir birimden öbür birime geçiş yasaktır. Burası padişahın annesinin taşlığı. Arkası padişahın has odası. Buralara böyle zırt pırt kimse giremez. Bir kara kafasına göre buradan giremez. O zaman ne yapılıyordu? Burası kapatılacağı zaman o iki kanat kapatılıyordu. Bakın demirleri görüyorsunuz değil mi? Aynen 3. Murat'ın odasındaki gibi bu demir normalde aşağı doğru sarkıyor. Demir kaldırılıyordu. O gördüğünüz yuvaya şak diye oturtuluyordu. Aynı şekilde bakın aynı demirden burada da var. Bu demir normalde sallanıyor. Demirin mıhını görüyorsunuz değil mi burada? Demirin mıhını. O demir kaldırılıyordu. Buraya konuluyordu. Bu iki demir bu kapıyı tuttuğu için dışarıdan hakikaten omuz atarak, koçbaşı, kütükle bile, böyle bir şey zaten mümkün değil de, biri zorlayarak girmeye çalışsa bile giremezdi. İşte 3. Murat'ın odasındaki o demirler buydu. Hani anlatılan Çin'deki delik meselesi. Şöyle bir yaklaşım. Bak burada görüyorsunuz. Bu demir sürgüyü tutan mıh bu. Bu sürgünün mıhını buradan çektik mi burada ne olur? Delik açılır. Yani kimse matkapla bir yeri delmedi. Buradaki demir çıkarılınca bir delik oluştu. Olay tamamen bundan ibaretti. Şimdi bir haftadır Türkiye'de yer yerinden oynuyor ya 3. Murat'ın has odasındaki o demir meselesi. İşte orada sürgüyü tutan mıh meselesi var. İşte bakın bu şekilde Osmanlı'da 15, 16, 17. yüzyılda özel kilitleme sürgüleri vardı. O sürgülerden biri de bakın neredeyiz biz? Burası dolaplı kubbe. Yani haremin girişi, arabalar kapısından girdiğiniz zaman sizi burası karşılıyor. Ve bu gördüğünüz dolapların içerisinde haremdeki kadınların vakıf defterleri var. Defterler çok kıymetli. Bu defterler bankaların özel hesap defteri gibidir. Kimse kafasına göre buradan bir defteri çekip kurcalayamaz. Oradaki mesela bir alacak verecek bir çizik alsa her şey değişir. Mahremdir. Onun için ne yapıyorlardı? Kolay kolay kimse bu dolapları açmasın isteniyordu. Onun için kilitleniyordu. Nasıl kilitleniyordu? Bakın. Bu gördüğümüz, bakın şu mıh. Mıh gördüğünüz gibi deliğin içine girmiş. Bunu biz çekip çıkarırsak burada ne olur? Delik oluşur. Sonra bu gördüğümüz ne? Bunun sürgü demiri. Bakın sürgü demiri böyle geliyor. Bakın bir tane de burada var. Bu da buradan geliyor. Bu iki sürgü bakın bu şekilde getiriliyor ve birleştiriliyor. Bunun arası da tabii kilidi takılıp kilitleniyor. Kilitlendikten sonra kimse bu dolabı açamıyor. Çünkü içerisinde altın, elmas değil. Daha kıymetli bir şey var. Vakıf defterleri var bunun içerisinde. Bu kilit sisteminin bir farklı versiyonu da 3. Murat'ın has odasında vardı. Orada da iki tane çubuk, burada yuvarlak demirler vardı. Yani buradaki sivrilik bu yuvarlığa giriyordu, buradaki sivrilik buraya giriyordu. Böylece kimse içeriden ya da dışarıdan bu kapıları açamıyor idi. Bakın gördüğünüz gibi bunlar bizim için o kadar kıymetli ki, o kadar önemli ki bu sürgüleri de bugün gençleri bilmiyorlar nasıl olduğunu, bu şekilde öğrenmiş olduk. Burası haremin mescidi. Burası haremin mescidi. Haremin mescidinden çıkarken çok süslü bir kapı göreceksiniz. Tam böyle altın yola ve cinler sofasına doğru açılıyor orası. Üzerindeki sedef kakmaları göreceksiniz. Kaplumbağa kabuklarını göreceksiniz. Bağları. Evet, mescitten
Hanımlar Mescidi, Harem Mescidi'nden çıktık. Sağımız Şehzade Dairesi, solumuz Altın Yol. Tabi bu yola girerken bakın yine çok süslü, çok kıymetli bir kapı görüyoruz. Az önce size anlattığım 3. Murat'ın has odasının kapısı işte bunun benzeriydi. Gördüğünüz gibi. Şükür bu kapılar korunmuş. Muhafaza altında çok kıymetli kapılar bunlar. Bu kapılar korunduğuna göre illaki 3. Murat'ın odasının kapısı da korunmuştur. Ama depoda kim bilir nerede. Onu da aynı bu kapılar gibi yerine takmak lazım. Şimdi bakın. Normalde 3. Murat'ın has odasında şu delik çini meselesinde oradaki deliğin sebebi orada zamanında var olan bir mıh. Mıhın ucunda da sallanan bir demir vardı. O demirle alakalı farklı tarihi eserlerdeki objelerden de bahsediyorum. Topkapı Sarayı'nda var böyle tutma kilit demirleri. Onlardan çok ilginç bir demir de Ayasofya'da var. Bakın burada. Farkındaysanız burada yerde bir kaide var. Görüyorsun, bir yükseklik. Ve bunun üstünde şurada bir demir var. Burada ikinci bir demir var. Ve bu demirleri tutan 2 tane orada mıh var gördüğünüz. 3. Murat'ta da öyleydi. Kapı kapatıldığında kilitlensin diye duvarın içine yani kapının içine giren 2 mıh, mıhın ucunda sallanan demirler vardı. Onlar kapı kapandığında deliğe takılıp kilitliyordu. Biz Ayasofya'dayız. Burada kapı yok, bir şey yok. Bunlarla neyi kilitliyorlardı? Burada mum yanıyor. Bazen özel günlerde kandiller ya da ne bileyim teravihler buraya mum getiriliyordu. Kocaman mum var ya orada da mihrabın iki kenarında. O mum düşebilir. Dev direkt mum. Bir şey olmasın diye o şu gördüğünüz halkalarla çift taraflı bağlanıyordu. Arkasından şu gördüklerinizle de muma bunu çakıyorlardı. Yani mumun gövdesi buradan geliyor ya. Yani mumun içine bunu sokuyorlardı. Bunu da aynı şekilde buradan bu şekilde bunu sokup böylece mumu kilitliyorlardı. Yani bir nevi sürgülüyorlar. Ve böylece bu gördüğünüz mum kilitliyordu. Mumu bunlar ve ayakta tutuyordu. Yani bu demirlerle alakalı Ayasofya'dan da böyle bir detayı görmüş oluyoruz.